Bir zamanlar Casio saatler vardı, hatırlar mısınız? Estetikten pek nasibini alamamış olsalar da bir hesap makinesi olarak bu Japon harikaları bizim çok hoşumuza giderdi ama onlara asla akıllı saat muamelesi yapmadık. Şimdi Apple Watch'la akıllı saatler devri resmen başladı. Peki bunlar gerçekten de Casio'dan daha mı akıllı? Eylül 2014'te her zamanki gibi etkileyici ve şaşalı bir sunumla Apple Watch tüm dünyaya tanıtıldı. Aynı tarihlerde ben de bu sunum hakkındaki düşüncelerimi Apple Watch But Don't Taste adlı videomla yaptım. Şimdi artık saat gerçekten piyasaya çıktığına göre bunun hakkında konuşabiliriz. İşe teknoloji perspektifinden bakınca Apple'ın kişisellik ilkesinden yola çıktığını görüyoruz. Şimdi önce kişisel bilgisayarlar, personal computers yani PC'ler vardı. Sonra cep telefonları, mobil telefonlarla bu kişisellik birazcık daha arttırıldı. Herkesin kendi cep telefonu oldu. Ve nihayet akıllı saatlerle kişisellikte bir seviye daha atlamış görünüyoruz. İnsan ister istemez düşünmeden edemiyor. Acaba kişisellikteki daha sonraki adım ne olacak diye. Apple Watch her şeyden önce bir saat. Hem de çok dakik bir saat. Ama tabii onun dakik olması sizin de dakik olacağınız anlamına gelmiyor. Peki bu kişiselleştirme mesajının uygulamaları nerede? Özellikle iletişimde farklı bir boyut açacağını iddia ediyor Apple akıllı saatiyle. Çünkü özellikle uyarılar ve bildirimler gibi konularda cihazı sürekli kolunuzda, bileğinizde taşıdığınız için size daha farklı bir fiziksel deneyim sağladığını söylüyor. Örneğin her gelen mesajla bileğinizde hafif bir dokunuş hissediyorsunuz. Bu dokunuşları ayrıca siz de başkalarına, sevdiklerinize, sevmediklerinize, tanıdıklarınıza, tanımadıklarınıza gönderebiliyorsunuz. Hatta dokunuşun ötesinde çizim yapıp gönderme, hatta ve hatta abartarak kalp atışınızı gönderme gibi iletişimin daha eğlenceli ve daha farklı yollarını keşfedebiliyorsunuz. Benim aklıma Facebook'un bir zamanlar çok moda olan ve sonradan unutulup giden poke özelliği yani dürtme özelliği geldi. Bu özelliği duyunca. Muhtemelen bu saati kolunuza taktıktan sonra birkaç kez uygulayıp eğleneceğiniz ve sonra da unutarak ya bir zamanlar ne kadar komik şeyler yapıyormuşuz deyip gülüp geçeceğiniz bir anıya dönüşecek bir özelliğe benziyor. Ama benim asıl merak ettiğim teknolojinin hayatımıza etkisini çok güzel hicveden Cem Yılmaz'ın bu konuda nasıl bir espri yapacağı, üreteceği konusu. Bu aletler yokken ne yapıyorduk ya? Şu anda ne yapıyorsun? Bak Bahattin dayımı büyütüyorum. Bak büyüt. Apple Watch'un normal versiyonunun dışında Sport ve Edition olmak üzere iki ayrı tipi daha var. Yani toplam 3 tip ve ayrıca ince ve kalın bilekli insanlara göre iki ayrı büyüklükte piyasaya sunulmuş durumda. Kayışları da değiştirilince seçenekler adeta sonsuza doğru uzanıyor. Çok fazla seçenek var. Bu da aslında başta da söylediğim gibi firmanın kişisellik ilkesini ön planda tutmasının bir başka somut göstergesi. Apple Watch'un dokunmatik bir ekranı ve yan tarafında iki tane düğmesi. Bunlardan bir tanesi çevrilebilir pim şeklinde var. Bunları kullanarak uygulamalar veya ekranlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Uygulamalar aslında cep telefonunuza yüklenen uygulamaların bir uzantısı gibi çalışıyor. Bu arada yeri gelmişken hemen söyleyelim. Apple Watch'u tek başına kullanamazsınız. Eğer şu anda iPhone kullanıcısı değilseniz Apple Watch kullanmak için önce iPhone almanız gerekiyor. Çünkü bu akıllı saat aslında iPhone'un bir uzantısı gibi adeta çalışıyor. Apple Watch için üretilen uygulamalar haliyle şu anda çok fazla sayıda değil ve olanlar da pek hızlı değil açıkçası. Uygulamaların gönderdiği bildirimleri bileğinize bu hafifçe dokunarak iletmesi şu anda görünen en çarpıcı özelliği Apple Watch'un. Bu sayede her seferinde cep telefonunuza uzanarak bildirimleri kontrol etmek zorunda kalmıyorsunuz. Sadece bileğinizi yüzünüze doğru götürmeniz bunları okumak ve görmek için yeterli. Ürünün reklamlarında öne çıkartılan bir başka özellik de spor faaliyetlerinizi izlemesi ve bunları raporlaması ve böylece sizi daha sportif, daha sağlıklı bir hayat konusunda motive etmesi. Ama hemen uyaralım. Eğer siz de sağlıklı olmak ve spor yapmak için spor salonuna yazılıp da sonradan gitmeyenlerdenseniz yine aynı amaçla sadece motive olmak için böyle bir saate yatırım yapmayın bence. Saati estetik açıdan değerlendirdiğimizde tasarım konusunda iddiasıyla bilinen Apple'ın beni hayal kırıklığına uğrattığını itiraf etmeliyim. Güzellik göreceli bir kavram elbette ama piyasada Moto 360 gibi bir takım akıllı saat tasarımları varken Apple'ın
Böyle dikdörtgen şekilli bir saat tasarlaması açıkçası benim çok da hoşuma gitmedi. Gelelim en kritik sorulardan bir tanesine. Saatin pil ömrü nasıl? Kullanıcıların raporladığına göre yaklaşık olarak normal bir kullanımda 1-1,5 gün gidebiliyor. Bunun anlamı saati gerçekten dengeli bir şekilde kullansanız bile her akşam şarj etmek zorunda olduğunuz ve üstelik saati şarj edebilmek için iPhone'unuzdan farklı bir şarj kablosu ve cihazı kullanmak zorundasınız. Dolayısıyla her akşam şarj etmek zorunda olduğunuz cihazlara bir de akıllı telefon ekleniyor. Aslına bakarsanız diğer akıllı saatlerde, diğer üreticiler tarafından üretilen akıllı saatlerde de bu enerji konusu ciddi bir problem. Herkes aynı dertten muzdarip. Bir küçük şirin istisnası var bunun. Pebble Watch. E-Ink teknolojisiyle çalışan bir akıllı saat ve pil ömrü bir haftaya kadar uzayabiliyor. Daha önce büyük ekranlı telefon konseptini neden tercih ettiğimi size gerekçeleriyle birlikte anlatmıştım. Her ne kadar büyük ekranlı telefonları çok sevsem de bunların hantallık gibi bir dezavantajları var. İşte akıllı saatlerden benim beklentim bu hantallığı bileğinizde sürekli olarak taşıyacağınız daha mobil ve kişisel bir cihazla dengeleyebilmesi. Peki şu aşamada Apple Watch alalım mı almayalım mı? Vallahi hiç beklemediğiniz bir yerden elinize 1000 ila 45 bin lira arasında bir para geçer ve o anda aklınızı kaybederseniz hiç düşünmeden gidip alın. Ama kişisel olarak ben bu fiyatların sağladığı faydaya kıyasla çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Belki lüks bir aksesuar ya da pahalı bir oyuncak olarak değerlendirerek bu yatırımı yapabilirsiniz ama teknolojik açıdan baktığınızda bence ikinci veya üçüncü neslini bekleyip teknolojinin biraz daha olgunlaşması, işe yarayan uygulamaların sayısının ve kalitesinin, hızının özellikle artmasını beklemek daha akıllıca olacaktır diye düşünüyorum. Sonuç olarak giyilebilir bilgisayar devri başladı. Üstelik ilginç bir şekilde gözlükle başlayamadı ama saatle başladı ve bu konuda da trend belirleyici modeller Apple'dan geldi. Fakat daha yolun çok başındayız. Saatin teknolojik bir ürün olarak hayatımızı daha iyi hale getirebilmesi için çözülmesi gereken bazı temel problemler var. Bu cihazlar daha uzun bir pil ömrüne sahip olmalı, telefondan bağımsız çalışabilmeli ve koldaki küçük bir telefonun ötesine geçerek 21. yüzyılda saatin nasıl olması gerektiğini tanımlayabilmeli. Sanat, tasarım ve teknoloji dünyasına ait hikayelerimizi anlatmaya devam edeceğiz. Takip etmek için abone olmayı unutmayın.